Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla yine karşınızdayım ve bugün özellikle sizin bizim videolarımızın altına yaptığınız yorumlardan yola çıkarak bazı temel sorulara yanıt vermek gereğini hissettim. Lütfen bu şekilde yorum yapmaya, beğenmeye, paylaşmaya devam edin. Çünkü sizin yönlendirişinize göre, ihtiyaca göre ve sorulara göre biz yanıt vermek istiyoruz. Şimdi bizim memleketimizde özellikle bu coğrafyada hemen hemen herkesin inandığı bir şey var. O da İncil değiştirilmiştir. Bununla ilgili olarak Hristiyanlar ne kadar çabalasa da, ne kadar çok delili ortaya koysa da, ne kadar çok anlatsa da o kadar yerleşmiş bir inanç haline gelmiştir ki bunu gerçekten değiştirmek zor. Fakat biz konuşmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Einstein'ın söylediği gibi atomu parçalamak bir ön yargıyı parçalamaktan daha kolaymış ya da tersi. Ama biz bu yanlış inancın yanlış olduğunu tekrar anlatmak istiyoruz. İncil değiştirilmiş midir? Asla. Hiçbir güç Tanrı'nın sözlerini değiştirmeye yeterli yetkide ve kapasitede, anlayışta değildir. İncil'in değiştirildiği iddiası aslında sonraki inançlarla örtüşmemesi ya da yeni bir kitaba, yeni bir inanca gereksinim duymayla örtüşen bir olgu gibi geliyor. Ne var ki literatürde İncil'in ya da kutsal kitabın değiştirildiğine yönelik hiçbir kanıt yoktur. Bu dayanıksız iddia insanların aslında İncil'i okumasının önüne bir set çekmek için ya da insanları İncil'den, Tanrı'nın sözünü okumaktan soğutmak için kurulmuş bir senaryoya benziyor. Sıkça duyulur. Biz bütün Hristiyan hayatımız boyunca insanlarla sohbet ederken çok duyduk. Ve orijinali olsa okurduk derler. Fakat aslında biz bu şekilde yaklaşan insanlara İlk sorumuzu şu şekilde sorabiliriz. İncil ne zaman değiştirildi? Madem ki sen değiştirildiğine inanıyorsun, İncil ne zaman değiştirildi? Örneğin 4. yüzyıldan sonra ya da 5. 6. yüzyıldan sonra değiştirildi derlerse ona göre vereceğimiz bir yanıt var. Önce değiştirildi denirse ona vereceğimiz bir yanıt var. Eğer sonra 4. 5. 6. yüzyıldan sonra değiştirildi denirse bunların önüne birçok şeyi koyabiliriz. Örneğin birincisi İsa'dan sonra 90 yılında Yuhanna öldüğünde aslında kutsal kitabın tamamlandığını biliyoruz. Çünkü kutsal kitabın kanonunun oluşturulmasında en önemli unsur İsa ile birlikte olan öğrencilerin ağzından tasdik ederek bu kanonu oluşturmaktı. Dolayısıyla biz yine eski el yazmalarına baktığımız zaman İsa'dan sonra 90 yılında tamamlanmış olan kanonun kimi parçalarını, parşümenlerini John Rylands fragman dedikleri İsa'dan sonra 125'e ait el yazmalarından görebiliyoruz. Ve bunları karşılaştırdığımızda hiçbir fark olmadığını anlayabiliyoruz. Şimdi bilgiye ulaşmak çok daha kolay olduğu için yani sizler de bu bilgilere internetten ulaşabilir ve bunların bulunduğu müzelere ya da başka kaynaklara başvurarak siz kendiniz bile bu karşılaştırmayı yapabilirsiniz. 2. yüzyıldan günümüze ulaşan 230'dan fazla el yazmasının varlığı aslında önemli bir tutarlılığı olduğunu karşılaştırdığımızda görebiliriz. Bodmer papirüsü İsa'dan sonra 150 ile 200 yılı arasında oluşturulmuştur ve Chester Beatty papirüsü diye anılan diğer bir papirüs de İsa'dan önce 250 yılına aittir. Bu da eski anlaşmayı, Tevrat ve Zebur'un doğruluğunu ortaya koymak açısından çok önemlidir. Şimdi bununla birlikte biz erken dönem el yazmalarına, papirüslere baktığımız zaman Arapça, Aramice, Latince ve Kıptice dillerinde
Ayrıca Süryanice dillerinde 9.000'den fazla el yazmasının olduğunu, çeviri farkları bile olmadan günümüze ulaştığını biz görüyoruz. İkinci bir konu, el yazmalarının dışında alıntılar. İsa'dan sonra 96'da Clement'le başlayıp İsa'dan sonra 339'da Evsebius'a dek yüzlerce metin, yazı kaleme alınmış ve insanlar bu yazdıkları metinde sadece İncil'den 36.000'den fazla alıntı yapmışlardır. Aslında elimizde hiçbir el yazması ya da başka bir şey olmasa bile sadece yapılan bu alıntıları bugünküyle karşılaştırdığımızda arasında hiçbir fark olmadığını kolayca görebiliriz. 4. 5. yüzyıldan sonra değiştirildiğine yönelik bir yanıt gelirse insanlardan, o zaman tabii buna cevap vermek çok daha kolay. Özellikle 5. yüzyılda Hristiyanlık inancı ve kutsal kitap metinleri 5 kıtaya yayılmıştı. Yani bunların hepsini toparlayıp da bir araya getirmek ve değiştirmek zaten imkansızdı. Tabii ki eleştirinin kötü olmadığını biz biliyoruz. Aslında tarihte en çok eleştirilen inançların başında herhalde Hristiyanlık gelmektedir. Fakat bu eleştirilerin Hristiyanlığa herhangi bir zarar vermediğini, tersine sorulan her soruya yanıt vererek insanların ihtiyacını karşıladığını ve güçlenerek, büyüyerek, köklenerek daha fazla insanın hayatını değiştiren Tanrı'nın sözleri olduğunu biz söyleyebiliriz. Fakat ben yorumlarda şöyle bir şeyi fark ediyorum ki bir eleştiri zemini oluşturamıyoruz. Bizim burada anlattığımız şey kendi inancımızdır. Aslında bir inancı başka bir inançla sağlama yaparak ya da başka bir inançla karşılaştırma yaparak ya da başka bir inancın inancıyla çarpıştırarak biz sağlıklı bir tartışma zemini oluşturamayız. Elbette biz İsa Mesih'e inanıyoruz, onun ardından gidiyoruz, ona yaraşır bir hayat sürdürmek istiyoruz. Okuduğumuz kutsal kitaba dayanarak bilgiler veriyoruz. Tabii ki bizim başka inançlarla ilgili olarak kendi görüşlerimiz olabilir. Fakat bu görüşlerimizi bilimsel, objektif verilere dayanarak tarihsel, arkeolojik ya da bilimsel açıdan yaklaşarak değerlendirmemiz gerçekten daha doğru olur. İnançları inançlarla doğrulamak doğru bir yöntem değil. Yani çok doğru bir cümle kurdum. Biz bir inancı değerlendireceksek o inancı kendi içindeki bilgilerle ve bilimsel, objektif yaklaşımla değerlendirmemiz daha doğru olacaktır. Tabii ki herkesin inancını savunması doğaldır ve aslında bu yasalarla korunan bir haktır. Aynı zamanda herkesin inancını anlatması da doğal bir hak olduğu gibi yasalarla korunan bir haktır. Demokrasinin gereği bu şekilde davranmayı bize gösterir. Tabii ki İncil değiştirilmemiştir. Hiç kimse Tanrı'nın sözünü değiştiremez. Mutlaka etrafınızda yazarlar vardır, kitaplar yazmıştır. Benim de yazdığım birkaç tane kitap var. Açıkçası bu dünyada yaşayan bir fani olarak, bir ölümlü insan olarak ben bile yazdığım kitapların değiştirilmesine izin vermem. Tövbe haşa diye bir giriş cümlesi vardır ya, kim Tanrı'nın sözlerini değiştirebilir? Şimdi İznik Konseyi ile ilgili çok söylenen bir şey var. Çok ilginçtir. Geri dönüp baktığınızda, araştırdığınızda 325'te İsa'dan sonra bizim topraklarda bir araya gelen bütün din adamlarının İncil'i değiştirdiğini iddia eden hiçbir belge yok. Tersine sapkın bir öğretiş yayan Arius isimli bir vatandaşın söylediklerinden yola çıkarak aslında İsa'nın kimliği hakkında bir araya gelmiş ve bir bildiride bulunmuşlardır. Ya da Thomas İncil'inden bahsederler. Thomas İncil'i yine kötü niyetli birisi tarafından yazılmış ve içindeki özellikle coğrafi ve kimi bilgilerden yola çıkarak onun 1300'lü yıllarda
1286-1300 yılları arasında yazılmış bir şey olduğu kendi içindeki bilgilerden yola çıkarak bizim ortaya koyabileceğimiz bir şeydir. Matta 5. bölüm 18'de İsa şöyle konuşuyor. Diyor ki size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Yine Vahiy 22. bölüm 18 ve 19. ayetlerde aynı şeyi biz görebiliyoruz. Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum. Her kim bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır. Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır diye yazar. Hiç kimse Tanrı'nın sözünü değiştiremez. Hiç kimse, hiçbir güç Tanrı'nın sözünü değiştiremez. Aslında bu yanlış inanç oturup kısaca yapacağımız bir çalışmayla, bir araştırmayla ortaya konulabilecek bir şeydir. Bu yalanın arkasında şöyle bir gerçek olduğunu size söyleyebilirim. Bu yalana sığınan insanlar orijinali olsa okurduk diyerek aslında Tanrı'nın sözünü okumaktan kendilerini azat ediyorlar. Oysa Tanrı'nın sözlerinin değiştirildiğine yönelik hiçbir resmi, hiçbir bilimsel, arkeolojik belge yoktur. Hiçbir inanç İsa Mesih'in dünyaya gelip hizmetine başladığından bugüne kadar gelen hiçbir inanç Tanrı'nın sözlerinin değiştirildiğine yönelik de hiçbir şey söylememektedir. Bu herhangi bir dayanağı olmayan bir yalandır. Siz bu yalanın yerine gerçeği koyun ve kendi gözlerinizle, kendi zihninizle, kendi anlayışınızla Tanrı'nın sözlerini okuyun. Çünkü onun içinde yaşam var. Ve o yaşam, onun içindeki güç sizin hayatınızda aynı şekilde değiştirmek istiyor. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen bize yazın. Elimizden geldiğince sizlere yanıt vermek istiyoruz. Lütfen bu yayınlarımızı etrafınızdaki insanlarla paylaşın. Daha çok insana ulaşmasını sağlarsanız seviniriz ve bize her zaman yazın ve dua konularınızı bize iletin. Tanrı sizi korusun, kutsasın ve sizinle birlikte olsun.